Herkese merhaba sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vücudumuzun temel yapısını oluşturan hücreler. Hücre tüm canlıların aslında temel yapı taşıdır. Ökaryot ve prokaryot olmak üzere iki çeşit hücre bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücreler ökaryot hücrelerdir. Prokaryot hücrelere örnek verecek olursak bakteriler ve virüsler gibi canlı organizmalardır. İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunmaktadır. Dokular, sistemler insan vücudunda çok farklı olduğu için dolayısıyla bu hücreler çok farklılaşmış hücrelerden, hücre topluluklarından meydana gelmektedir. Hücrelerimiz dokularımızı, dokular organları, organlar ise sistemleri oluşturmaktadır. Bir hücrede meydana gelen aksaklık tüm sistemimizi etkileyebilmektedir. Hücreler protein, karbonhidrat, lipid yani yağ, mineraller, vitaminler ve eser elementleri alarak bunları enerjiye çevirip kendilerine hangi fonksiyon yüklenmişse o fonksiyonu yerine getirmektedirler. Hücre vücudumuzun en küçük canlı birimidir. Ancak hücreyi vücudumuzdan tek başına çıkardığımızda, dış ortama koyduğumuzda eğer besiyeri sağlamazsak ya da beslemezsek hücre ne olur? Ölür. Yani hücrenin de yaşayabilmesi için belirli bir ortama ihtiyacı bulunmaktadır. Vücudumuzdaki hücreler insanlar gibi doğarlar, büyürler ve en sonunda da ölürler. Hücrelerimizin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için organellerinden biri olan çekirdeğin içinde kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtım mekanizmasını kontrol eden kalıtım materyalleri bulunmaktadır. Ve bu kalıtım materyalleri kendilerini kopyalayabilir ve aynı şekilde klonlayarak başka hücreler üretebilirler. Hücrelerimiz içinde çok sayıda yapı bulunmaktadır. Bu yapıların kendine öz, kendine has özel işlevleri bulunmaktadır. Bu yapılara biz organel demekteyiz. Organeller hücrelerimizin içinde belirli görevleri görmek üzere özelleşmiş yapılardır. Şimdi insan hücrelerinde bulunan organellere kısaca bir göz atalım. Hücrelerimizin içinde sitoplazma denilen jöleye benzeyen bir yapı bulunmaktadır. Buna sitozol adı da verilmektedir. Hücre iskeleti hücrenin yapısal çerçevesini oluşturan fiber ağlardan oluşmaktadır. Kabaca bakıldığında bunları görmek mümkün değildir. Ancak hücrelere şekil verirler. Hücrelerin içindeki besin maddelerinin bir uçtan diğerine geçişini sağlarlar. Hücrelerin bölünmesine katkıda bulunurlar ve hücre hareketlerine yardımcı olurlar. Ayrıca hücre içindeki diğer organellerin hareket etmesini kolaylaştırırlar. Bir diğer organelimiz endoplazmik retikulum. Bu organel hücre tarafından oluşturulan moleküllerin işlenmesine yardımcı olur. İki türlü endoplazmik retikulum bulunmaktadır. Bir granüllü endoplazmik retikulum, diğeri ise granülsüz olanlar. Granüllü endoplazmik retikulum ribozomlar içerir. Endoplazmik retikulum oluşturulan moleküllerin spesifik konumlarından hücre içinde veya hücre dışına doğru hareket etmelerini sağlar. Golgi cisimciği. Golgi cisimciği endoplazmik retikulum tarafından üretilen molekülleri alır, paketler ve gideceği yere götürür. Gideceği yere götürürken de içindeki bazı mekanizmalarla örneğin proteinleri lipidlerle ya da karbonhidratlarla birleştirerek lipoprotein ya da glikoprotein gibi moleküller meydana getirir. Lizozomlar ve peroksizomlar bu organeller geri dönüşüm merkezleridir. Hücremize girmiş olan toksik maddeleri ya da hücre içinde yaşlanmış, çöp haline gelmiş maddeleri alırlar ve kendi içlerinde bulunan özel enzimler sayesinde bu maddeleri yok ederler. Bir diğer organelimiz mitokondriler. Mitokondriler çekirdekten sonra vücudumuzda bulunan en karmaşık organellerden biridir. Bu organeller hücrelerimize gelen besinleri enerjiye çevirirler ve ATP üretirler. Biliyorsunuz ATP insanlar için, hücrelerimiz için bir enerji molekülüdür. Mitokondri neredeyse bir hücre gibi hareket eder. Yani içinde ribozomları kendilerine ait kalıtım materyali bulunmaktadır. Bu kalıtım materyalleri sayesinde kendilerini kopyalayabilmektedirler. Vücudumuzda en çok kas, kalp, beyin, karaciğer ve böbrekte bulunmaktadırlar. Yani vücudumuzda en çok çalışan organlarda daha çok sayıda mitokondri bulunmaktadır. Evet, bir diğer organelimiz çekirdek. Çekirdek ana emir ve komuta merkezidir. Hücreye büyümesi, olgunlaşması, bölünmesi ve ölüm emrini veren bölümdür. Kalıtım
kalıtım materyali olan DNA'ya sahiptir. Çekirdek DNA'yı koruyan ve hücre içindeki diğer organellerden kendisini korumayı sağlayan çekirdek zarıyla sitoplazmadan ayrılmaktadır. Yani hücrenin içinde ayrı bir oda çekirdeğe aittir. Ama diğer organeller sitoplazma içinde hep birlikte yaşamaktadırlar. Diğer organel çekirdekçik. İsminden de anlaşılabildiği gibi çekirdekçik çekirdeğin içinde bulunmaktadır. Çekirdekçik insanlardaki bazı hücrelerde bulunmamaktadır. Örneğin sperm hücreleri. Çekirdekçiğin görevi ribozomal RNA'nın üretilmesini sağlamaktır. Hücrenin en önemli yapı taşlarından biri diğer hücrelerden, toksik maddelerden ve dışarıdan gelen zararlı etkilerden kendisinin korunmasını sağlayan hücre zarıdır. Hücre zarı sayesinde dışarıdan gelen besinlerin alınmasını sağlar ve hücrede oluşan diğer toksik besinlerin dışarı atılmasını gerçekleştirir. Bu işleri yaparken de seçici davranır. Bu nedenden dolayı hücre zarında seçici katmanlar ve porlar bulunmaktadır. Bunların çalışabilmesi için elektriksel potansiyellere ihtiyacı bulunmaktadır ve farklı hücrelerde farklı elektriksel potansiyeller oluşabilmektedir. Hücre zarı dinamik ve esnek bir yapıya sahiptir. Yapısında karbonhidratlar, yağlar, inorganik moleküller ve proteinler bulunmaktadır. Son olarak da hücrelerimizde ribozomlar bulunmaktadır. Ribozomlar üretim merkezleridir. Yani hücrelerimizde enzimlerimizi ve proteinlerimizi üretmektedirler. Bu organeller sitoplazmada serbestçe yüzerler ve endoplazmik retikuluma bağlanırlar. Vücudumuzdaki hücreler özelleşmiş fonksiyonlarına göre bu organellerin farklı sayıda bulunmalarına yol açarlar. Örnek olarak kök, kas, sinir, kan, salgı bezi, üreme, bağ dokusu, bağırsak, kemik ve yağ dokuları hücrelerinde olduğu gibi. Bu özelleşmiş hücrelere standart hücrelerimize göre daha farklı besin grupları girmektedir. Biliyorsunuz 24 saat çalışan bir fabrikamız, metabolizmamız bulunmaktadır. Her hücrenin fonksiyonuna göre komuta merkezindeki emir ve diğer işlemler farklıdır. Her hücre her besin maddesini aynı oranda almamaktadır. Hücrelerimize girecek olan molekül ve besin maddeleri genetik materyallerimiz tarafından belirlenmiştir. Bu belirlenmiş miktarları alırlar, işlerler ve enerji üretirler. Ve hücrelerimizin devamlılığını sağlarlar, büyümesini, olgunlaşmasını ve canlılığını devam ettirirler. Kalıtım materyalimiz tarafından belirlenen miktarları hücrelerimiz almak zorundadır. Yani hücrelerimize giren ve çıkan maddeler aslında bellidir. Daha önceden belirlenmiştir. Doğal olarak aklımıza şu gelmelidir. Hücrelerimize eğer az miktarda besin maddesi girerse çıktılarımız da az olacaktır. Bu nedenle dengeli beslenmenin önemini burada bir kez daha belirtmek isterim. Eğer hücrelerimize fazla madde gelirse ne olacak? Hücrelerimiz bu fazla maddenin kendisine yetecek kısmını hücreler arası boşluktan alacak. Diğerleri ise hücreler arası boşlukta ve kanımızda dolaşacaktır. Vücudumuzdan atılmayacak ve vücudumuzda hücreler arası boşluk başta olmak üzere yağ hücreleri tarafından ve diğer hücreler tarafından bunlar alınıp depolanacaktır. Ve vücudumuzda aşırı bir yük meydana gelecektir. İşte şişmanlık da zaten bu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı doğada, hayatta, işlerimizde bunu çoğaltabiliriz. Girdi ve çıktının birbirine en azından eşit olması gerekmektedir. Bu hücrelerimiz için de böyledir. Kısacası sevgili dostlar, hücrelerimizi aç bırakmayacağız ya da onları erken ölümüne neden olabilecek kadar gereğinden fazla besin alarak onları yormayacağız ve bu süreci dengede tutacağız. Belki içinizden Ali Hoca neden hücreyi anlattı diye geçirebilirsiniz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Hücre bizim temel yapı taşımızı oluşturmaktadır. Ve bundan sonraki sizlere sunacağım videolarımızda hücre ve hücre organelleriyle ilgili çok sayıda bilgiler geçecek. Bu nedenle dönüp tekrar o videoları izlerken bu konulara bakabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, bu haftada sizlerle hücreyi ele aldık. Hücre ile ilgili sizlere kısa bilgiler vermek istedim ve yine beslenmede hücrenin önemini anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.